Kendisi şu an makamsız bir bakan. Netanyahu'nun en büyük rakibi, ancak aynı zamanda da ne kadar ona muhalefet olduğunu söylese de gün sonunda kendini bir şekilde onun yanında buluyor. Netanyahu'yu en çok suçladığı konuysa Filistinlilere karşı fazla taviz göstermesi. Evet, profilde bugünkü konuğumuz Netanyahu'nun uzun yıllardır süren iktidarını sallayan Benny Gantz. Ben Sena Özürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki kişiler veya gündeme damga vuracak kişiler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Videoya başlamadan önce hızlıca hatırlatmamızı yapmak istiyorum. GZT ekibi olarak videolarımızı sizin için özenle hazırlıyoruz ve tek motivasyonumuz sizden aldığımız geri dönüşler. 2024 yılı içerisinde YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşma hedefimiz var. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizden gelen bütün yorumları okuyor ve dikkate alıyorum. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Benny'i tanıtırken Netanyahu'nun iktidarını salladığını söylediğimde ciddiydim. Çünkü Lazar Araştırma Enstitüsü rastgele bir örneklem içerisinde 510 İsraillinin görüşlerini aldığı bir anket çalışması yürüttü. Anket sonucuna göre İsrailliler eski İsrail Savunma Bakanı olan Benny Gantz'in yeni başbakanları olmasını istiyor. Bugün bir seçim olursa kime oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %31'i Benjamin Netanyahu'nun adını verirken Benny Gantz'in ismini verenlerin oranı %51 oldu. Bu anket sonuçlarına göre bir senaryo yazdığımızda Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi sadece 17 milletvekili çıkarırken Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi 39 milletvekili alacak gibi görünüyor. Likud Partisi'nin ittifaklarıyla yine de hükümet kurabileceğini düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü Likud ve müttefikleri toplamda sadece 43 sandalye kazanabilirler. Bu da hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekili sayısına ulaşmıyor. Yine de anketin rastgele bir örneklemde yapıldığını ve cevapların seçim zamanı psikolojisi içinde verilen kararlar olmadığını belirtmeliyim. Hadi o halde başlayalım. Benny Gantz kimdir? Benjamin Gantz 1959 yılında İsrail'in Farahim kentinde doğdu. Annesi de babası da göçmendi. Annesi Malka, Macaristan'da yaşanan Holocaust'u atlatan biriydi. Babası Nahum ise Romanya'dan gelmiş ve Filistin'e yasa dışı yollardan girmeye çalıştığı için İngiliz yetkililer tarafından tutuklanmıştı. Doğduğu yer olan Moshav Farahim, ailesi tarafından kurulmuş bir kooperatif tarım topluluğuydu. Ailesi bu topluluğun kurucuları arasında bulunuyordu. Gençliğinde yatılı okullarda okudu. İDF Komutanlığı ve Genel Müdürlük Koleji ve Ulusal Güvenlik Koleji'ni bitirdi. Lisansı Tel Aviv Üniversitesi'nde tarih bölümü okuyarak yaptı. Daha sonra Hayfa Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında master ve ABD'deki Ulusal Savunma Üniversitesi'nden ulusal kaynak yönetimi alanında ek yüksek lisans yaptı. Benny'nin eğitim hayatı gibi kariyer hayatı da bir o kadar yoğundu. 18 yaşında İsrail Savunma Kuvveti olan İDF'ye Paraşütçüler Birliği'nden alındı. 1979'da yani 20 yaşında İDF'nin en seçkin birimlerine komutanlık edeceği kariyerine başladı. Hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine, istihbarat birimlerine komutanlık etti. Mesela 1991'de 20 bine yakın Etiyopyalı Yahudi'yi İsrail'e getiren Solomon Süleyman operasyonunu o yönetti. Size Süleyman Operasyonu'ndan da bahsetmek istiyorum. İlginizi çekeceğinden eminim. İDF 1984'ten başlayarak 3 hava ikmal operasyonuyla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirdi. Bunlardan sonuncusuydu Süleyman Operasyonu. Mayıs 1991'deyiz. Kuzey Afrika'yı vuran kıtlık halihazırda zayıf olan Etiyopya hükümetini daha da güçsüzleştirdi. Hükümetin Eritreli isyancıların eline geçme ihtimali yüksekti. 7 Mart'ta İsrailli diplomat Uri Lubrani, Etiyopya'da kötüleşen askeri durum hakkında İsrail'e rapor verirken Etiyopya'daki Yahudi cemaatinin korunması ve tahliyesi için bir acil durum planı oluşturulmasını istedi. Plan hızlı bir şekilde oluşturuldu. Etiyopya'dan İsrail'e Yahudi göçünü yöneten planın ilk aşaması Etiyopya hükümetine 35 milyon dolar ödenerek Yahudilere ayrılan geçişin sağlanmasıydı. İkinci aşama İsrail Hava Kuvvetleri tarafından tahsis edilen 6 EAL Boeing 707 ve 18 Hercules uçağı ile Etiyopya'daki Yahudilerin İsrail'e getirilmesini içeriyordu. Görev Addis Ababa'ya 3 saatlik bir uçuş ve ardından oradan 5 saatlik bir uçuşla İsrail'e dönüşü içeriyordu. İlk uçağın inişi sırasında çok fazla zorluk yaşandı. Yerel isyancılar tarafından kontrol kulesi ele geçirildi, havaalanındaki trafik beklemeye neden oldu. Herkes İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı ve belirlenen otobüslerle uçaklara taşındı. Daha fazla yolcu sığması için koltukları kaldırılan uçaklar 1200 kişiye kadar yolcu taşıdı. Halbuki plan yapılırken uçakların 760 yolcu taşıyabileceği düşünülüyordu. Ancak yetersiz beslendiklerinden dolayı çok hafif olan Etiyopyalılar kapasitenin 2 katı olarak uçaklara doldu.
İsrail Hava Kuvvetleri tarafından toplamda 27 uçak yaklaşık 20 bin Yahudi'yi taşıdı. Operasyon o dönemler Genelkurmay Başkanı olan Benny Gantz tarafından yönetilmişti ve o bu operasyonu hizmetinde bir dönüm noktası olarak değerlendirirken hizmetini ise hem Siyonist değerlerini hem de bu ülkedeki varoluşun anlamını kapsayan bir şey olarak gördüğünü söylemişti. Benny'nin de görev aldığı birbirine bağlı ünlü birkaç operasyondan bahsedip siyasi hayatına geçelim. 1978, 82, 85 ve 2006 Lübnan çatışmalarında çeşitli görevler aldı Benny Gantz. Lübnan merkezli Filistinli gruplar tarafından Tel Aviv'e yakın bir noktada gerçekleştirilen operasyona karşılık olarak İsrail, 1978'de Güney Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal etti. Bu saldırıda 2000'e yakın Lübnanlı ve Filistinli hayatlarını kaybederken 100 bin ila 250 bin kişi topraklarından edildi. Yine 1982'de bu sefer Yaser Arafat yönetimindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne zıt düşen Ebu Nidal örgütü tarafından İsrail'in Birleşik Krallık Büyükelçisi'ne bir suikast girişiminde bulunuldu. Dönemin İsrail Başbakanı olaydan Ebu Nidal'in düşmanı Filistin Kurtuluş Örgütü'nü sorumlu tuttu ve İsrail FKÖ'ye, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, Suriye'ye ve Güney Lübnan'a saldırdı. Kısa bir süre sonra 1985 ve 2000 yılları arasında Güney Lübnan'da uzun süreli silahlı çatışmalar gerçekleşti. Bu çatışma İsrail ile Katolik Hristiyanların kontrolündeki Güney Lübnan ordusu arasında meydana geldi. Bu çatışmalar Hizbullah liderliğindeki Şii Müslümanlar ve solcu gruplara karşı İsrail işgali altındaki güvenlik bölgesinde gerçekleşti. 2006 yılındaki savaşsa Lübnan, Kuzey İsrail ve Golan Tepelerinde gerçekleşti ve 34 gün sürdü. Bu çatışmada da çok fazla kişi öldü ve 11 Ağustos 2006'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ertesi gün bitti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy birliğiyle 1701 sayılı kararı kabul etmişti. Karar Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İDF'nin Lübnan'dan çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile genişletilmiş bir Birleşmiş Milletler geçici gücünün Lübnan'a konuşlandırılması yönünde çağrıda bulunuyordu. Tabii Birleşmiş Milletler'in bu çağrısı aynı diğer çağrılarda olduğu gibi ciddi bir şekilde uygulanmadı. Benny 2011 başlarında İsrail Devlet Parlamentosu olan Knesset tarafından terfi aldı. Artık Genelkurmay Başkanıydı. Bunun ardından Netanyahu onu mükemmel bir subay, deneyimli bir komutan ve başarılı bir ordu komutanı olmak için gereken tüm niteliklere sahip olan zengin operasyonel ve lojistik deneyime sahip birisi olarak tanımladı. Terfisinden tam bir yıl sonra ABD Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, Gantz'a Lejyon Liyakat Nişanı ödülünü verdi. Bu Benny'nin ününü iyice arttırmıştı. 2015'te 38 yıllık askeri kariyerinden istifa etti. Amacı siyasete atılmaktı. Parlamento adayı olacaktı ancak bunun için 3 yıllık bir yasal bekleme süresi vardı. Bu sürede ise casus yazılımla ilgilenen Fifth Dimension şirketinin başkanlığını yaptı. Yalnızca bir sorun vardı. Şirket Rusya kökenliydi ve Amerika-Rusya arasında yaşanan bir sorun sonucu şirkete de yaptırım uygulanınca şirket de kapandı. Benjamin Gantz'ın nasıl yollardan geldiğini ve neler yaptığını gördük. Artık siyasi hayatına geçelim, ne dersiniz? Benny Aralık 2018'de İsrail Direnç Partisi'ni kurdu. Nisan 2019'da önünde bir seçim vardı ve bu seçim için yaptığı konuşmalarda başlıca vaatlerinden biri Batı Şeria'da İsrail yerleşimciliğini, yani işgalini güçlendirmekti. Yine işgal altında olan Golan Tepelerinden çekilme konusundaysa da çok net. Asla oradan çekilmeyeceğini söyledi. Benny 2019 seçimleri için 30'u aşkın yıldır gazetecilik yapan Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid'le Mavi Beyaz adında bir ittifak kurdu. Netanyahu bıkmışlığı ve yeni ittifakın kafa karıştırıcı olması İsrail'i bir siyasi krize sürükledi. Neredeyse 2 yıl boyunca hükümet kurulamadı. Hemen anlatıyorum. Benny Gantz'in politik kariyeri İsrail'de 2019 ve 2020 yıllarındaki seçimlerle şekillendi. İlk olarak Nisan 2019 seçimlerinde Mavi Beyaz ve Netanyahu'nun partisi olan Likud eşit sayıda sandalye kazandı ancak hükümet kurma konusunda anlaşma sağlanamadı. Eylül 2019'da Mavi Beyaz ittifakı Likud'u bir sandalye farkla geçerek 33 sandalye kazandı. Ancak Gantz'ın hükümet kurma çabaları, Balad Partisi'nin tavsiyesinin reddedilmesi ve Netanyahu'nun karşı hamleleriyle karmakarışık bir hal aldı. İkinci seçim olan 2 Mart 2020'de de belirsizlik devam etti. Gantz, Netanyahu'yu içermeyen bir hükümet kurma sözü vermişti ancak bu çabalar da sonuçsuz kaldı. Bu süreçte Covid-19 salgını ülkeyi etkisi altına alırken Gantz, Netanyahu ile acil bir koalisyonu desteklemeyi istekli olduğunu açıkladı.
Ancak Gantz'ın planları beklenmedik bir şekilde değişti. Yapılan Knesset Başkanlığı seçiminde Gantz, Yuli Edelstein istifasının ardından Knesset Başkanı seçildi. Bu Mavi Beyaz İttifak'ın geleceğini tehlikeye attı. Sonrasında Yesh Atid ve Telem Mavi Beyaz'dan ayrılarak ayrı bir siyasi grup oluşturdu. Gantz Netanyahu ile anlaşarak 20 Nisan 2020'de Ulusal Olağanüstü Hal hükümetini kurdu. Bu anlaşmaya göre Netanyahu 18 ay boyunca başbakan olarak kalacak, Gantz ise alternatif başbakan adayı ve başbakan yardımcısı olacaktı. Ekim 2021'de ise Netanyahu ile görev değişikliği yapılacak ve Gantz başbakan olacaktı. Gantz bu süre zarfında savunma bakanı olarak görev yaptı. Bu karar Gantz'ın önceki sözünden sapmasına ve Mavi Beyaz grubunun tamamen dağılmasına neden oldu. Hükümet süresini doldurmadan hükümet 2020 sonunda feshedildi ve 4. seçim 23 Mart 2021'de yapıldı. Haziran 2021'de yeniden savunma bakanı olarak atandı. Ekim'de patlak veren Hamas-İsrail arasında çıkan çatışmalardan sonra ise kendi partisi olan Ulusal Birlik Partisi Likud ile birlikte bir İsrail Savaş Kabinesi kurdu. Benny Gantz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki 37. hükümette makamsız bakan olarak görev alıyor. Netanyahu'yu devirebilecek mi? Zaman gösterecek. Ben Sena Özürt. Bu hafta Benny Gantz'ın profilini inceledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendisi şu an makamsız bir bakan. Netanyahu'nun en büyük rakibi, ancak aynı zamanda da ne kadar ona muhalefet olduğunu söylese de gün sonunda kendini bir şekilde onun yanında buluyor.